Nepal. Bu ülkede hiçbir değişim yukarıdan gelmedi. Hep aşağıdan, halkın sokağa çıkışıyla gerçekleşti. 2025'te Z kuşağı sansürü değil, yolsuzluğu ve işsizliği kapatın diye haykırdı. Onlarca genç öldü. Hükümet istifa etmek zorunda kaldı. Ama bu sahne Nepal için yeni değildi. Çünkü bu ülke yüzyıllardır aynı döngüyü yaşıyor, halk ayağa kalkıyor, rejimler yıkılıyor. Fakat kayırmacılık hep geri dönüyor. Gelin şimdi Nepal'in tarihine yakından bakalım. Nepal toplumu yüzyıllar boyunca Hindu kast sistemi üzerine kuruldu. Bu sistem insanların doğuştan gelen bir hiyerarşiye göre konumlandığı bir yapıydı. En üstte rahipler ve bilgeler, altında savaşçı çetriler, sonra tüccar ve zanaatkar sınıfları, en altta işçiler bulunuyordu. Bu dört kastın dışında kalan Dalitlerse dokunulmaz sayılırdı. Dalitler aynı kuyudan su içemez, aynı tapınağa giremezlerdi. Onlar bir bakkaldan alışveriş yapmak istediklerinde bile parayı tezgaha bırakır, bakkalın da paraya dokunmadan almasını beklerlerdi. Dalitler toplumun en ağır işlerine, deri işçiliği, temizlik, mezar kazma gibi işlere mahkum edildi. Bu sistem sadece ekonomik bir ayrım değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal bir tecritti. Bu toplumsal yapı sadece Hindu inancıyla sınırlı değildi. Hinduizm ve Budizmin eşsiz bir sentezini barındırıyordu. Özellikle Katmandu Vadisi'nin yerlisi olan Newar halkı için bu iki din iç içe geçmiş bir şekilde vardı. Aynı tapınaklarda hem Budist hem de Hindu tanrılarına ibadet edilir, festivaller ve ritüeller ortak kutlanırdı. Bu durum Nepal'in kültürel kimliğinin ne kadar karmaşık ve katmanlı olduğunu gösteriyor. 18. yüzyıl ortasında Nepal, küçük krallıklara bölünmüş bir coğrafyaydı. Güçsüz ve parçalıydı. Prithvi Narayan Şah 1740'lardan itibaren çevre vadileri ele geçirdi. 1769'da Katmandu Vadisi'ni alarak parçalı yapıyı tek merkezde topladı. Bu birleşme jeopolitik bir zorunluluktu. Kuzeydeki Çin'le güneydeki İngiliz Doğu Hindistan şirketi arasında hayatta kalabilmek için Nepal'in bütünleşmesi gerekiyordu. 1814'te İngilizler Himalaya geçitlerini kontrol etmek için savaş açtı. Gurkalar olağanüstü direniş gösterdi. Ama 1816 Sugauli Anlaşması'yla topraklarının 1/3'ünü kaybettiler. Nepal, bağımsızlığını koruyan nadir Güney Asya ülkelerinden biri oldu. Ama İngilizler farklı bir strateji uyguladı. Gurkalar İngiliz ordularına katıldı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında on binlerce Nepalli genç İngiliz ordusunda savaştı. 1846'da Jung Bahadır Rana bir saray darbesiyle iktidarı ele geçirdi. Kot katliamında rakiplerini tasfiye ederek devlet gücünü kendi ailesine devretti. Krallık sadece isimde kaldı. Gerçek iktidar 100 yıl boyunca Rana ailesinin elindeydi. Bu dönemde modernleşme bilinçli olarak engellendi. Eğitim yalnızca üst kaslara açıldı. Kadınlara tamamen yasaklandı. Demiryolu ve sanayi girişimleri bastırıldı. Basın susturuldu. Halk ağır vergiler altında ezilirken toprağın verimlisi üst kasların elindeydi. Bu dönem halk belleğinde nefessiz bir yüzyıl olarak kaldı. İngilizler bu düzenden memnundu. Nepal tampon devlet olarak işlev görürken Gurkalar savaş meydanlarında hizmet veriyordu. Aslında İngiltere, komünist Çin'e ve bağımsızlık talepleri yükselen Hindistan'a karşı Nepal'de güçlü, istikrarlı ama kendine bağımlı bir rejim istiyordu. Rana yönetimi bu amaca mükemmel hizmet ediyordu. Sistem Nepal halkı hariç herkes için karlıydı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Hindistan bağımsızlığını kazandı. Bu gelişme sınırın hemen ötesinde yaşayan Nepalliler için güçlü bir ilham kaynağı oldu. Delhi'deki sürgün muhalifler, özellikle Nepal Kongresi Partisi harekete geçti. 1950'lerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kral Tribhuvan, Rana'ların gölgesinde kukla olmayı reddetti. Ailesiyle birlikte Delhi'ye sığınarak muhalefetin safına geçti. İlk kez bir kral kendi seçkinler sınıfına karşı halkın yanında durmuştu. 1951 Delhi Anlaşması 3 temel değişiklik getirdi. Tribhuvan tahta döndü. Rana ailesi iktidarı paylaşmaya razı oldu ve çok partili seçimler vaat edildi. Katmandu sokaklarında büyük sevinç vardı. Öğrenciler özgür eğitim bekliyor, köylüler toprak reformu umuyordu. Ama bu umut kısa sürede yine hayal kırıklığına dönüştü. Düşünün 100 yıl boyunca siyasetten dışlanmış bir halkın ne kurumsal tecrübesi ne de liyakatli kadroları vardı. Rana rejimi halkın siyasi bilinçlenmesini ve sivil toplumun gelişmesini bilinçli olarak engellemişti. Dolayısıyla yeni hükümetler nasıl yöneteceğini bile bilmiyordu. Koalisyonlar hızla dağılıyor, hükümetler düşüyordu. Bürokrasi hala eski sadakat ağları üzerinden işliyordu. Toprak reformu ertelendi, eğitim yine köylere ulaşmadı. Demokrasi gelmişti ama halk hayatında somut bir değişim göremiyordu. 1960'a geldiğimizde Kral Mahendra hemen bu istikrarsızlıktan yararlandı. Parlamentoyu feshetti, partileri yasakladı ve Nepal'e özgü demokrasi
Cumhuriyeti dediği pançayat sistemini kurdu. Bu sistem köyden ulusal düzeye 4 basamaklı bir meclis hiyerarşisiydi. Halk temsilcilerini seçiyor gibiydi ama partiler yasaktı ve tüm yetkiler kralda toplanmıştı. Gündelik hayatta değişen hiçbir şey olmadı. Kırsalda feodal düzen sürdü. Şehirlerde sanayi gelişmedi. Üniversite mezunları bile iş bulamıyordu. Tabi soğuk savaş dengeleri de bu düzeni destekledi. Hindistan istikrar istiyordu. Çin Tibet sınırında sorun çıkmasını istemiyordu. Amerika ise monarşiyi komünizme karşı güvenilir bir müttefik görüyordu. 1970'lerin sonunda yeni bir olgu başladı. Körfez göçü. Petrol gelirleriyle inşaat sektörü büyüyen ülkeler Nepalli işçi talep etti. Göç sadece ekonomik bir can simidi değildi. Her yıl yüz binlerce genç babasını ya da oğlunu kaybetmiş gibi hissettiği bir geleceğe doğru yola çıkıyordu. Kiminin babası yurt dışına çalışmaya gidiyor, kiminin ise oğlu yurt dışına çalışmaya gidiyordu. Aileler birbirlerinden kopuyordu. Bu durum aynı zamanda eşitsizliği de büyüttü. Göç imkanı bulan aileler refaha erişirken diğerleri daha da geride kaldı. 1980'de çok partili sistem için referandum yapıldı. Sonuç kıl payıyla hayır çıktı. Ama halkın yarısının artık monarşik düzenden bıktığı görüldü. Kampüslerde bildiriler dolaşıyor, boykotlar artıyordu. 1990'da birikmiş öfke patladı. Üniversite kampüslerinde başlayan gösteriler hızla yayıldı. Bu kez yalnızca öğrenciler değil, işçiler, köylüler, kadınlar ve şehirli orta sınıfta sahnedeydi. Toplumun tüm kesimleri çok partili demokrasi geri gelsin talebinde bulunmuştu. Polisin şiddeti kalabalıkları büyüttü. Sonunda Kral Brandra geri adım attı. Çok partili demokrasi ilan edildi. Kralın yetkileri sembolik hale getirildi. Halk 30 yıl sonra sandık yoluyla hükümeti değiştirme hakkını kazandı. Ama bu kazanım da kısa ömürlü oldu. Koalisyonlar birkaç ayda dağılıyor, partiler kendi içlerinde iç çekişmelere dalıyordu. Köylüler hala toprak reformu beklerken şehirliler her zamanki gibi işsizlikle boğuşuyordu. Göç hızlandı, umutlar tükendi. 1996'da Nepal Komünist Partisi halk savaşı ilan etti. Maoizm, Mao Zedong'un köylü temelli devrim anlayışından ilham alıyordu. Dağ köylerinde silahlı gruplar kuruldu. Devletin giremediği bölgelerde halk mahkemeleri oluştu. Bu isyan salt askeri bir hareket değildi. Aynı zamanda dışlanmış kesimlerin siyasete zorla girişiydi. Feodal toprak sahiplerinin otoritesi kırıldı. Binlerce kadın silahlandı, gerilla birliklerine katıldı. Yüzyıllarca ev içine sıkışan kadınların politik mücadelede ön safa geçmesi Nepal tarihinde bir dönüm noktasıydı. Dalitler için de süreç dönüştürücüydü. İlk kez bir siyasi hareketin içinde özne oldular. Maoist köy yönetimlerinde söz sahibi haline geldiler. Bu isyanın en büyük gücü sadece sınıf çatışması değil, yüzyıllardır ihmal edilen etnik ve dini grupların sesi olmasıydı. Maoist ideoloji, feodal ve kast temelli baskıya karşı bir direniş arayan, özellikle daha az etkili Hindu ve Budist mezheplere mensup kırsal kesimlerden destek buluyordu. Maoistler, yargılamayı da biz yaparız, adaleti de biz sağlarız diyerek liyakatsiz ve yozlaşmış devlet kurumlarına karşı halka alternatif bir yönetim yapısı sunuyordu. 10 yıl süren çatışmalarda 16 binden fazla insan öldü. Binlercesi kayboldu. Köyler boşaldı. Ekonomi durdu. Ama toplumsal dengeler kalıcı olarak değişti. Kadınlar ve Dalitler artık siyasetin görünür aktörleriydi. 1 Haziran 2001 gecesi Narayan Hiti Sarayı'nda şok edici bir olay yaşandı. Veliaht Prens Dipendra, Kral Brandra ve Kraliçe Aishwarya dahil pek çok aile üyesini öldürdü. Ardından kendisini vurdu. Resmi raporlar katliamı aile içi tartışmaya bağladı. Ama halk inanmadı. Sonuçta kral yalnızca bir yönetici değildi. Hindu inancında dünyayı koruyan Tanrı Vishnu'nun yeryüzündeki bir sureti olarak kabul edilirdi. Bu inanç yüzlerce yıldır monarşinin sarsılmaz temelini oluşturuyordu. Bu katliamla birlikte tüm ailenin bir gecede yok olması halkın gözünde bu ilahi bağın parçalanması anlamına geldi. Monarşi en güçlü meşruiyet kaynağını yani kutsallığını kaybetti ve halk arasında komplo teorileri yayılarak otoritesi tamamen çöktü. Tahta geçen Kral Gyanendra başlangıçta reform vaat etti ama 2005'te tam tersi bir yol izledi. Parlamentoyu feshetti, muhalefeti susturdu, orduyu doğrudan komutasına bağladı. Bu hamle normalde düşman olan iki gücü buluşturdu.
oluşturdu. Maoistler ve Demokratik Partiler Hindistan'ın arabuluculuğunda anlaştılar. Artık hem şehirlerdeki demokratik muhalefet hem de dağlardaki Maoist gerillalar aynı hedefte birleşmişti. 2006'da ülke tarihinin en büyük gösterileri başladı. Maitigar Mandala Meydanı'nı on binlerce insan doldurdu. Maoistler dağlardan inip kalabalıklara katıldı. Polis sert müdahale etti. Onlarca kişi öldü. Ama her gün daha fazla insan sokağa çıktı. Uluslararası baskı da artınca Gyanendra pes etti. Parlamento açıldı. Maoistler barış sürecine dahil edildi. 2008'de monarşi resmen kaldırılarak cumhuriyet ilan edildi. 28 Mayıs 2008'de Katmandu sokakları kutlamalara sahne oldu. Yeni Nepal sloganı dillerden düşmüyordu. Ama asıl sınav anayasa yazımıydı. Kurucu meclis derin görüş ayrılıkları yaşadı. En büyük tartışma federal sınırlardı. Bu tartışma sadece coğrafi değil, kültürel ve dini bir boyuta sahipti. Madesiler ve Tarular kendi bölgelerinde özerklik isterken Katmandu merkezli partiler bunun ülkeyi parçalayacağını savundu. Aslında Madesi ve Taru toplulukları yüzyıllardır merkezi yönetim tarafından ihmal edildiklerini ve temsil edilmediklerini savunuyorlardı. Bu yüzden yeni anayasada kendi kimliklerini koruyacak federal bölgelerin oluşturulmasını talep ediyorlardı. Yönetim sistemi, kadın ve azınlık temsili konularında da uzlaşma sağlanamadı. Meclis yıllarca çalıştı ama anayasa çıkaramadan dağıldı. 25 Haziran 2015'te 7.8 büyüklüğünde deprem Katmandu'yu yerle bir etti. 9.000'den fazla insan öldü. Tarihi tapınaklar çöktü. Milyarlarca dolar yatırım aktı ama dağıtım yavaş ve düzensizdi. İnsanlar çadırlarda yaşarken ve yardım beklerken yardımların siyasal sadakat üzerinden dağıtıldığı iddiaları çıktı. Halkın devlete güveni sarsıldı. Aynı yıl 20 Eylül'de yeni anayasa kabul edildi. Nepal, laik, 7 federal eyaletli bir cumhuriyet oldu. Kadınlar için kota getirildi. Dalitlerin temsili arttırıldı. Ama Madesi ve Taru toplulukları sınırların kendi nüfuslarını böldüğünü savundu. Aylarca süren protestolar başladı. Terai bölgesinde yollar kapatıldı. Hindistan bölgesinde kamyonlar bekletildi. Nepal halkı bunu Hindistan'ın baskısı olarak gördü. Yakıt krizi, gıda kıtlığı, günlük hayatı felce uğrattı. 2017 seçimlerinde komünistler güçlü bir çoğunluk elde etti. Ama parti içi fraksiyonlar hemen kavgaya başladı. Hükümetler yine kısa ömürlü oldu. Bu dönemin en çarpıcı özelliği siyasetin tamamen aile bağları üzerinden şekillenmesiydi. Eski Başbakan Sharbahadur Devba'nın eşi Arzu Rana Devba, parti kadroları üzerinde büyük etki sahibiydi. Prachanda'nın damadı büyük ihalelerle gündeme geldi. Oli, devlet kurumlarını kendisine sadık isimlerle doldurdu. Bakanlıklar liyakatle değil, sadakatle dağıtıldı. İşsizlik çözülemeyince göç fiilen devlet stratejisi haline geldi. Her yıl yüz binlerce genç Körfez ülkelerine gönderildi. Gençler gökdelenlerin şantiyelerinde ağır koşullarda çalışırken binlercesi iş kazalarında hayatını kaybetti. Nepal'in milli gelirinin 1/3 artık göçmen işçilerin gönderdiği paraya dayanıyordu. Tam bu dönemde sosyal medya yaygınlaştı. Gençler artık yalnızca kendi yoksulluklarını görmüyordu. Aynı ekranlarda siyasetçilerin çocuklarının ayrıcalıklı hayatlarını da görüyorlardı. Instagram'daki lüks arabalar, şatafatlı düğünler, yabancı üniversiteler, tatiller, yurt dışı gezileri, siyasilerin çocuklarının lüks arabalarla ve batı markalarıyla paylaştığı her selfie halkın gözünde yolsuzluğun kanıtı haline geliyordu. Nepotizm soyut bir kavram olmaktan çıktı, çok somut bir hale geldi. Seçimlerden önce gençler No Not Again kampanyası başlattı. TikTok videoları viral oldu. Hükümet bu paylaşımları yasaklamaya kalktı ama yüksek mahkeme ifade özgürlüğü diyerek engelledi. Katmandu'da rap müzik yapan genç mühendis Balen Shah bağımsız aday olarak belediye başkanı seçildi. Bu partiler dışındaki değişimin mümkün olduğunu gösterdi. Gelelim 4 Eylül 2025'e. 4 Eylül 2025'te hükümet 26 sosyal medya platformunu yasakladığını duyurdu. Gerekçe yalan haberlerle mücadeleydi. Ama herkes bunun sansür olduğunu biliyordu. Nepal'de internet yalnızca eğlence değildi. İş bulmanın, haberleşmenin, örgütlenmenin mecrasıydı. Ertesi gün VPN indirmeleri patladı. Üniversitelerde, liselerde gençler buluştu. Sansürü değil, yolsuzluğu kapatın sloganı birkaç gün içinde ülkenin ortak dili oldu. 8 Eylül'de Maitigar Mandala Meydanı on binlerle doldu. Polis gaz ve plastik mermi kullandı. Ancak bu sefer kalabalık dağılmadı. Polis gerçek mermilere başvurdu. Meydanda o gün yaşanan çatışmalarda 19 genç hayatını kaybetti.
O öğrencilerin kanlı okul formaları ulusal hafızaya kazındı. 9 Eylül'de öfke büyüdü. Hükümet binası ateşe verildi. Parlamento salonu yandı. Aynı akşam Başbakan Oli istifa etti. Sosyal medya yasağı kaldırıldı. Yangınlar söndüğünde isyan sırasında can verenlerin sayısı 72'ye yükselmişti. 2025 olayları yalnızca bir hükümeti düşürmedi. Z kuşağının çağını başlattığını gösterdi. Bu kuşak internette büyümüştü. Adaletsizliği yalnızca yaşamadı. Aynı anda ekranda gördü, kıyasladı, paylaştı. Mesela Sudan'da 2019'da, Sri Lanka'da 2022'de, ...2024'te Bangladeş'te aynı kuşak benzer şekilde ayağa kalkmıştı. Kesin olan bir şey var. Z kuşağı artık pasif bir seyirci değil, tarihin öznesi. Ve belli ki bu dalga durmayacak. Bugün Katmandu'da, dün Colombo'da, Hartum'da, Dakka'da, yarın belki bambaşka bir yerde. Bakalım sıradaki hangi ülkenin Z kuşağı olacak?